Burak'la bir video yapacağım. Burak kim dersen, Burak benim eskiden arkadaşım. Ben ilk İstonya'ya gelip video yapmaya başladığımda bana mesaj atmıştı görüşelim diye. Sonra ben o şirkete girdim, Burak'ın olduğu şirkete. Burak'a anlatacağım bir şeyler var. Çünkü yolun sonu görünüyor. Evet, işte böyle yakalanırsın. Ne haber? İyilik senden. İyi. Tüylenmişsin. Tüylendim. Yani özlemişim yavrumu. Selam. Ne haber? Önce seni bir tanıyalım. Ben Burak. 7 yıldır Estonya. Adım Burak. Bir tane video vardı. Bir tane çocuk. Ne diyordu ya? En sevdiğim şey dayak yemek. Hatırlıyor musun? Kaç yaşındasın? 35. 35. Yolun yarısı. Nerelisin? İstanbul'da doğdum büyüdüm ama anam Arnavut. O yüzden sarıyım. Her Eston'la konuşup Azerbaycanlı şavurmacıya gittim. Sen Eston musun dediler. Dedim Türkçe konuşuyorum. Ondan Eston. Ne işi yapıyorsun? Arayalıydım. Araya gireni dövüyoruz. Evet, sen de zaten çoğu görüştüğümüzde ikimiz de sarhoştuk yani. Aynen. Ya öbür türlü çekilmiyoruz. Evet. Sigaralarını kendi yapıyor. Enflasyon fazla. Bir sigara yapayım sana Deep Turkish Web fonuyla. Malı alıyoruz. Ondan sonra getirip burada sarıyoruz. Paketi 1,5 euroya geliyor. Çok hesap. İşte zengin olmanın sırları. Gördüğün gibi böyle bol bol sigaramız var. Böyle para cebimizde kalıyor. Pilav yapmış. Bitmek üzere olan pilav, temizlenmesi gereken Burada bir da tava. bir köfte yapmış herhalde. Evet, gibi bir şey. Ondan sonra peanut butter'ımız. Bunlar hep ekonomi. Evde Evet, yiyeceksin. işte zengin olmanın sırları. Ya da bulama da yiyebilirsin, boş. Sıkıntı yok. Evet, seccadesi burada namaz kılıyor. Tabii, dinimiz bütün. Burada yatak. Her yer kedi tüyü. Yolun sonu görünüyor. Yolun sonu var ya, bir iki sene daha var. Ama benim için görünüyor. Senin için niye görünüyor? Vallahi işler karıştı. Ama zaten benim oturumum bitiyordu Evet, Eylül'de. evet. Uzatmayacağım. Ben de uzatmayacağım. 2028'de bitiyor, ben daha öncesinde gideceğim. Yani böyle bir yere gitmiyordu bu şekilde. Ama zaten her şey de üst üste geldi yani. Benim zaten burada şeyim yok kalacak. Takatim kalmadı. Bir kış daha geçiremem yani. Benim de bir kış geçiresim yok da geçireceğiz. 40 yaşına geldim yani. Bu saatten sonra hep böyle işlerde çalışıp da yanlış bir yol yani. Ben yanlış gibi hissediyorum. Evet, çay kahve istedik. Çay kahve yok dedi. Kola varmış. Misafir umduğunu değil, bugün. Ha, misafir dedin de kek aldım ben de. Abi şarap var. Ya o şimdi olmaz. Pazar günü limoncello var. O şimdi olmaz. O zaman kola var. Hem de Rimi kola. Oo, en sevdiğim. Ne kadar kaldın Brezilya'da? 38 gün. Instagram'ıma en az 100 kişi ekledim çünkü Brezilya'da insanlarla tanışıyorsun. Startup'ımızı hallettik. Ha, sen orada şirket mi kurdun şimdi? Hı hı. Bunlar hep Verif'te çalışmakla possible oldu. Çünkü bu tarz şeyleri ben daha önce otellerde çalışıyordum. Çok hani teknolojiden anlıyordum ama çok detayını bilmiyordum. Tek bir hayatımız var. Ben daha sonrasına inanmıyorum. Hayattan daha sonrasına. O hayatı da en dolu olabilecek şekilde ofis chairlerinde oturmadan olabildiğince gezip
Burada ben hapishane hayatı yaşıyorum. Ben aynı şeyi Türkiye için düşünüyordum hapishane olduğunu. Estonya'ya biraz daha yarı açık. Cezaevi arada çıkıp gezebildiğin kültürleri yok. Kültürleri olmamasının sebebi de hani bundan önce Rusların, ondan önce Almanların, ondan önce Rusların, İsveçlerin altında olduğu için belli bir kültür oluşturamamış bir ülke. Türkiye çok köklü bir kültürden geliyor. Farklı kültürlerin bir araya geldi. Yine aynı şeyi ben Brezilya'da da yaşadım. Ya Brezilya'da yediğin muhtemelen 20 tane Brezilya'nın lokal yemeğini tatmışımdır. Daha 200 tanesi daha var. Yok, çünkü zaten insan yok. Bu kültürü üretecek insan... Ben bu seneye kadar hep hani Türkiye'ye gittiğimde de lanet olsun modunda gidiyordum Türkiye'ye ama artık bu sene en son gittiğimde yaklaşık 2 hafta kaldım. Artık hani öyle düşünmemeye bak, ya o şekilde düşünmemeye başlıyorsun. Ya çünkü aslında bakarsan altyapı ve gelişmişlik olarak aslında Türkiye çok çok daha ileride. Tabii. Sadece alım gücü, ahlak konusunda sıkıntımız var. İş ahlakı olarak, insan ahlakı olarak. Ama bunlar haricinde hakikaten ülkemiz cennet. Kurulu Tabii ya. düzenimiz olmasa. Gelsinler ama yani uzun süreli değil. Para içinse gelmeleri gerekiyor. Para fena değil. Diğer Avrupa ülkelerine göre nispeten az da olsa ve enflasyon Avrupa'nın en yükseği de olsa eğer azla yetinip para biriktirebileceklerse birkaç seneliğine gelinebilir. Kızlar mesela çok güzel. Kızlar için gelsinler mi? Kızlar güzel, evet. Kızlar gerçekten güzel ama işte maalesef ruhu yok. Hem tanışması zor. Yani ben daha çok hani ben Tinder'cı değildim. Gidip yüz yüze bir bara gittiğin zaman hani göz göze gelirsin arada, göz teması olur, sonra gidersin akşamın nasıl gidiyor diye gidip tanışırsın. O işler burada çok zor. Gözün için evet, yani Slav ve İskandinav karışımı olduğu için aslında kızlar çok güzel ama Ama bana ne faydası var diyorum. yani yıllar içerisinde oldu. Yani bayağı tanıştığım kız oldu, vakit geçirdiğim kız oldu, ilişkim oldu. Ama kafa yapısı olarak çok maalesef uyuşamıyoruz. Evet. Ve hani uyuşmaya çalışıyorsun da. Uyuşmaya ben bayağı çalıştım. Kızın kendisi de çalıştı ama hani bir zaman sonra kendinden ödün vermeye başladığın zaman ilişki skora dönüşüyor. Ben bu kadar ödün verdim, sen bu kadar ödün verdin. Hani ben senden daha çok ödün verdim falan derken yürümüyor. Ama yürüten var mı? Çok var. Hayatta biraz işte maddiyatı ne kadar rahatlatabilirsek o kadar çok risk alabiliriz. Risk alıp yeni işler kurmak, yeni yerlere gitmek, özgürlük. Mutluluk erişilebilen bir şey değil. Mutluluğa eriştiğin zaman mutluluğun değeri kalmıyor. O yüzden goal post, bu hedefimiz her zaman daha yükselecek. Yarın öbür gün belki finansal ve lokasyon özgürlüğüne ulaştığım zaman başka isteklerim olacak. Gelecek için şöyle kesin planlarım olduğunu söyleyemem. Nasıl boş zamanlarında ne yapıyorsun eğlenmek için? Boş zamanlar Netflix'tir, kitaptır. Kitap mı? Hiç kitap görmedim burada. Hepsi Hapsalı'da. Oturum stresi, para stresi, işten atılacak mıyım stresi, dil öğrenme stresi, polis, araba, alkollü araba kullanma stresi. Arabanın bozulması stresi, duygusal anlar. Aynen. Yani stresten kafam yanmaya başladı ve böyle 1 sene 2 sene hiçbir şey yapmadan rahat rahat. Selam, senin adın ne? Hı? Maviş mi? Soyadın ne? Maviş Yılmaz mı? Memleket? Urfa mı? Bu Van. Van. Türk işi banket olduğu için kendisi. Ataları Vanlı ama doğuma büyüme İstanbullu. Sonra Estonya. İstanbul. Kadıköylü müsün sen? Kadıköy çocuğu. Önce Şile. Önce Ha. Şile'deydi. Şile'de bana verildi kendisi. Tanrılar tarafından. Sonra İstanbul'a geldi. Kadıköy'e. 3 sene Türkiye'de yaşadıktan sonra 7 senedir Estonya'da. CV'si bu yani. Evet. Senior kedi. Senior kedi. Yakında Hapsalı'ya gidip daha mutlu olacak. Çünkü Hapsalı'daki ev kocaman olduğu için balkonda Jarden. Jarden kelimesi var mı sizde? yok. Büyük fareler için dev fare.
Cardını yakalayacak. Ben ağzından çok kuş kurtardım, çok fare kurtardım çünkü canlılar yani şerefsiz yese diyeceğim ki en azından bir işe yarıyor. Öldürüp oynuyor şerefsiz. Olmaz öyle. Maviş adam ol. Her canlı yaşamayı hak ediyor Maviş. Hadis mi okudun şimdi? Tabii. Yine arkadaşlar, aile, bir support, bir destek gerekiyor. Çünkü buradayken yabancı olduğun için o destek grubun yok etrafında. Yani iş yerine gidip de çok da senin dertlerini tam anlayabilecek insanlar da yok. Mesela sosyal hayat konusunda gidip de Estonlarla dertleşemiyorsun. Çünkü anlamıyorlar. Onların Onlar başka bir kültür olduğu için. yapacak bir şey yok diyorlar. Yani deal with it falan diyorlar. Yani. Videomuza burada son verebiliriz. Ondan sonra yakında Hapsolu'da görüşmek üzere. Apsalı. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt.